Sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister yılbaşında sofralarınızı, ister misafir geldiğinde ya da günlük hayatta severek kullanabileceğiniz bir çatal, bıçak, kaşık süsü diyelim buna yapacağız. Ben bunu yurt dışında birkaç yerde gördüm. Farklı farklı modellerle, farklı farklı renklerle, iplerle gördüm ve dedim ki bunu da benim takipçilerim mutlaka yapmalı dedim. Bir kere sofraya son derece güzel bir hava katıyor. Tabii ki benim burada kullandığım şu simli ipin önemini de yadsıyamam. Ama genel olarak simsiz de yapsanız harika bir çatal, bıçak, kaşık süsü organizesi diye düşünebiliriz. Bugün çok kısa sürede yapabileceğiniz, keyifle de öreceğiniz, hatta istediğinizde hediye olarak bile yapabileceğiniz bu güzel süsü birlikte yapmaya çalışacağız. Ben bunu yaparken kullandığım ip koton ip. Farklı farklı markaların koton ipleri var. İstediğiniz koton iple yapabilirsiniz. Ama tabii ki ip tercihi size kalmış. Sayılarıyla oynayarak bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. Bu da yine size kalmış. Elinizdeki imkanlara, işte masa düzeninize bakarak bunun planlamasını yapabilirsiniz. Şimdi bunları böyle yılbaşı renklerinde yaptım. Fakat şimdi sizle uygulamada açık bir renkle yapacağız. Burada kullanacağım ip benim yine Kartopu Cotton Love. Kartopu Cotton Love'ın K354 numarasıyla bunu birlikte örmeye çalışacağız. Ben tığ olarak elime göre 3.25 tercih ediyorum. Ama hep söylüyorum tüm videolarımda, bu tığ numarası tamamıyla sizin elinize göre şekillenecek bir şey. Yani eliniz çok sıkıysa 3.5 ile yapabilirsiniz. Ya da daha sıkı olsun istiyorsanız 3 ile 2.75 ile de rahatlıkla yapabilirsiniz. Ne kadar ip gidiyor diye bir soruya şu an cevap veremem. Kaç tane yapacağınız, nasıl yapacağınızla alakalı bir şey. Ama şöyle bir tanesi, İnanın 10 gram bile herhalde olmuyordur. 6 gram, 7 gram falandır. Bir motif hanım dilendi, bey beğendiden yaptığımız bir motif büyüklüğünde ip gidecek diye düşünüyorum. Şimdi sizinle ufaktan şöyle bir başlayalım. Dediğim gibi sayılarını tamamıyla siz kendiniz dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu yaptığım ölçüye göre en son bitiminde de size köşeden köşeye ölçü vereceğim. Sihirli halkayla başlıyorum. Açık renkle yapıyorum ben. Sihirli halkamı kilitliyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Toplamda 16 tane üçlü trabzan yapıyorum. İlk çektiğim zinciri de sayarsak 15 tane üçlü trabzan yapıyorum. Zeminde açık renk şimdi umarım görülüyordur. Şöyle 16 tane. Ben üçlü trabzan yaptım. İkili trabzan da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamıyla kişinin, şöyle biraz ağır yapayım, kaptırıp gidiyorum. Kişinin eliyle kullandığı iple alakalı bir şey. 16 trabzan. Şöyle bir sayayım kaç tane yaptığımı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ve 16. 16 tane trabzanımı yaptım. Sıkıştırıyorum. Ekranım biraz sanki şöyle yapayım. 16 tane trabzanımı yaptım sihirli halkamın içine. Bu ilk çektiğim 3 zincirle yanındaki trabzanın tam şu orta noktasına girerek ikisini birden alarak şu ipimi de arkadan üzerine aldım.
kaydırma tekniği dediğim teknikle bu göbeğimi birleştiriyorum. Ben şu arkaya şöyle bir de minik düğüm atıyorum çok sıkmadan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Üst sıraya geçiyorum. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Aynı deliğin içine şuraya bir tane çakma sık iğne. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Tekrar söylüyorum. Bir zincirle yukarı çıktım ve aynı deliğin içine çakma sık iğne yaptım. Tekrar üzerine aldım. Yanındaki trabzanların tepesine giriyorum. Aynı deliğin içine 2 tane çakma sık iğne yapıyorum. Yani bu sıranın gidişatı bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde olacak. Şimdi yine üzerine aldım, yanındakine geldim. Buraya bir tane çakma sık iğne yaptım. Üzerine aldım. Tek yaptığıma göre şimdi buraya çift yapacağım. Aynı boşluğun içine üzerine alarak 2 tane çakma sık iğne. Dediğim gibi bir tek bir çift olarak bu sırayı sonuna kadar tamamlıyoruz. Bir üst sırayı bir tek bir çift olarak tamamladım ve ilk 16 ile başladığım şu göbeğim bu sırada 24'e çıkmış oldu. Yani şu çakma sık iğnelerin sayısı 24 oldu. Sona geldiğimde ne yapıyorum? Şurada ilk trabzanın çakma sık iğnenin tepesinden kaydırmayla bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 1-2 zincir çektim. Bu zinciri çektiğim yere değil, şu yanındakine, bakın şuraya değil, şuraya değil, şu yanındakine girerek bir tane ikili trabzan yaptım. İlk zincirimle beraber 2 etti. Üzerine aldım. Yanındaki trabzana girdim. Boşluğa girdim. Bir ikili trabzan daha yaptım. Üzerine aldım. Yanındakine girip bir ikili trabzan daha yaptım. Yani toplamda ilk zincirimle beraber elimde 4 tane ikili trabzan olmuş oldu. 6 zincir çekiyorum. Çok sıkı olmayan 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen şu son yaptığım trabzanın yanındakine giriyorum. Hiç atlamadan buraya da bir tane ikili trabzan yaptım. Yanına da böyle 3 tane daha yapacağım. Toplamda 4 tane ikili trabzan da burada olmuş olacak. Bakın görüntüsü şu şekilde. 4 tane ikili trabzan, 6 zincir, hemen yanındakine boşluk bırakmadan giriyorum. 4 tane ikili trabzan, tekrar burada 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Üzerine alıyorum. Aynısını yapıyorum. Hemen şu son yaptığım trabzanın yanındaki yuvaya giriyorum. Bir tane ikili trabzan. Yanına 3 tane daha ayrı ayrı yan yana 4 tane ikili trabzan. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Sonuna kadar arkadaşlar, sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Toplamda elimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu trabzanlardan olacak. Ben de sonuna kadar yapayım. Tekrar görüşelim. Son trabzanlarımı da yaptım. Toplamda bakın 6 tane dörtlü gruplarım oldu. Buraya da 6 zincir çekiyorum. 4, 5, 6. Birinci yaptığım zincirle şu ikinci yaptığım trabzanın tepesine giriyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi bundan sonraki sıra, yani şu dolgularımızı yapma kısmına geldik. Bunun için şu baştaydık. Yine bir kaydırmayla hemen buraya geldim. Üzerine aldım. Hiç bakın zincir falan çekmedim. Üzerine aldım. Şuradaki boşluğun zincirlerin üzerine 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ben 6 tane üçlü trabzan yapıyorum ama siz sığdırırsanız 7-8 tane de yapabilirsiniz ya da ikili trabzan da yapabilirsiniz.
Tekrar söylüyorum, bu sizin tercihinize kalmış. Benim elime göre bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane üçlü trabzan yaptım buraya. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şuraya, yani şu iki trabzanın şurasında oluşan yerden tığımı geçirip kaydırmayla kapattım. Bakın şuraya şöyle fıstık gibi bir şey yapmış oldum. Tekrar göstereyim burayı. 6 tane üçlü trabzanımı yaptım ya. Hatta biraz yanaştırayım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hiç üzerine almadan şuradan geçirip kaydırmayla kapattım. Ve tekrar üzerine aldım. Kalan boşluğa yine 6 tane üçlü, şu an uzatabilirim ekranı. Bu kalan boşluğa da yine 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yani toplamda 12 tane üçlü trabzan olacak ama araya şöyle bir fıstık gibi bir şey yapıyoruz. Ne oldu? 3, 4, 5 ve 6. 6 tane üçlü trabzan yaptım. Bakın görüntüye bu şekilde. Şimdi şu zinciriniz şurada çok dikkat çekiyorsa tığınızı şuradan hafif sokun. Şöyle tığın ucuyla hafif arkaya doğru çektiğinizde burası böyle normale gelecektir. Şimdi 6 taneyi yaptık. Bu 4 tane altta yaptığım 4 tane ikili trabzanın birincisine değil ikincisine giriyorum. Üzerine almadan bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar göstereyim. Trabzanlarımızı yaptık. Elimizde şurada 4 tane ikili trabzan var. Ve tepelerine bakın. 1, 2, 3 tane. Biz ne yapıyoruz? Birinciye değil ikincinin üzerine almadan içine girip bir sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar bu boşluğun içine 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 zincir çekiyoruz. Ne yapıyorduk? Hiç üzerine almadan şuraya girip kaydırmayla bunu kapatıp tekrar üzerine alıp yine 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 6. Bakın ikinci grubumu da tamamlamış oldum. Hiç üzerine almadan 1, 2, 3 tane tepe boşluğum vardı. Birinciye değil ikinciye girip bir sık iğne yapıyorum. Sonra yine buranın dolgusuna geçiyorum. 6 tane üçlü trabzan. Yapması ne kadar çabuk sürüyor. Videom bile ne kadar kısa sürecek. Dolayısıyla bundan herkese hediye de yapabilirsiniz. Kendinize renk renk de yapabilirsiniz. Ya da sadece bunu eğer çam ağacı yapıyorsanız şurasına bir ip bağlayıp çam ağacına süs bile yapabilirsiniz. Kullanım alanları gerçekten çok fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artık bundan sonrası tekrara giriyor. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Geldim şuraya girdim. Kaydırmayla kapatıp tekrar buraya 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. Dediğim gibi bundan sonrası tekrara girdiği için size videoyu da daha fazla uzun tutmamak adına şöyle göstereyim, yanaştırayım. Bakın çok şeker, çok güzel,
çok sevimli bir çiçeğimiz oluyor. İnanın bunu, bakın mesela burada da şu çektiğim zincir, farklı yöntemlerle de yukarı çıkabilirsiniz ama ben böyle yaptım. Şurayı şöyle tığımla çektiğimde hiç yeri belli olmuyor. Bunu böyle farklı farklı renklerle yaparak son derece şık çatal, bıçak, kaşık seti yapabilirsiniz. Bu arada bittiğinde bunu geçirirken şöyle geçirmiyoruz, bakın. Böyle yapmıyoruz. Böyle yaparsak, hadi bir deneyelim. Böyle yaparsak ki duruşuna bakalım. Şimdi şu ortanın şöyle durması hoş değil. Bakın. Şu duruş bana göre hoş değil. O yüzden ben ne yapıyorum? Şu arkadan alıp şöyle geçiriyorum. Bıçağımı da şöyle alıyorum. Alttan alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Bunu da şöyle alttan alıp şuradan geçiriyorum. Bakın, ister böyle bir nilüfer çiçeği gibi de tutabilirsiniz. Lotus çiçeği gibi de tutabilirsiniz. İster bunu arkasından ütüleyerek de kullanabilirsiniz. İnanılmaz güzel oluyor. Bakalım, bir de kırmızıya yapalım aynısını. Şuradan şöyle. Pardon. Yapmayalım dediğimi yaptım. Şuradan biri. Şuradan ikinci. Ve şuradan da üçüncü. Bakar mısınız güzelliğine? Bakar mısınız sevimliliğine? Elinizle de düzeltebilirsiniz. Hem sofranıza renk katacak, hem de çok şık, güzel bir hediye olacak. Bunu illa yılbaşında kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi her şeyde, her sofra düzeninde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu bu şekilde tamamladığımı farz edin. Elimde bulunan simli ipimle bu kenarına sık iğne gittim. Sık iğne gittim. Eğer sizin de böyle kenarına valla benden çok daha güzel şeyler düşüneceğinizi, o yaratıcılık gücünüzü, hayal gücünüzü kullanarak çok daha güzellerini yapacağınızı biliyorum zaten. Instagram'da da yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşırsanız ben de sizin yaptıklarınızı hikayelerimde paylaşırım. Mutlu olurum, gurur duyarım. Dediğim gibi kenarına da bu şekilde yapabileceğiniz süsler olabilir. Artık değişik fikirleri de sizden bekliyorum. Bu krem rengi de pek bir güzel oldu. Evet, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Pratik, çok hızlı, kolayca yapabileceğiniz bir sunum önerisi paylaştım sizinle. Sürçülisan ettiysem affola. Çok daha güzel, çok daha farklı projelerde, ki kafamda deli projeler var, yine sizlerle birlikte olmak istiyorum. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli benim için, çok kıymetli. Eğer bir de takip ederseniz tadından yenmez, ne diyeyim. Hakkınızı helal edin. Başka projelerde buluşmak üzere diyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum.